Merhabalar arkadaşlar. Zeytinyağlı sabun yapıyoruz. Aslında daha evvelki videolarımı izleyenler çok fazla zeytinyağlı sabun yapmadığımı bilirler. Ama o kadar çok istek geldi ki yorumlara çok yazdınız. Ben de size kolay bir şekilde pratik, fazla ilave içermeyen bir sabun yapmaya karar verdim. %100 zeytinyağlı sabun yapacağız. Bunun için önce eldivenlerimizi giyelim. Sonra gözlüğümüzü takalım. Kostikle çalışacağımız için önce güvenlik. Şimdi videoda fazla zamanınızı almamak için evvelden tarttığım 145 gram suyum var burada. Suyunuz soğuk olsun. Ne kadar soğuk olursa kostik erirken çıkacak duman o kadar azalacaktır. İçerisine biraz buz kattım ben. Tabii ki sıvı miktarın içinde. Yani 145 gram su var. Bir kısmı buz. Daha soğuk olsun ve daha az duman çıksın diye. Çünkü bu zamana kadarki videolarda size hiç kostiğin nasıl erirtildiğini göstermemiştim. Bu kabın içerisinde de yine önceden tarttığım 65 gram kostik var. Kostik derken sodyum hidroksit. Lavabo aç falan değil yani. Laboratuvar malzemeleri satan yerlerden güvenli bir şekilde aldığınız kostiği kullanacaksınız. Suyumun içerisine kostiğimi ilave ederken yüksekten değil alçaktan, sıçratmadan dökmeye çalışıyorum. Kullandığım kaplar hep plastik. Mümkün olduğu kadar çevreye sıçratmadan uygulamalarımı birebir yapın. Tam tersini sakın ha yapmaya çalışmayın. Sodyum hidroksit içerisine su ilave edilmez. Her zaman suyun içine sodyum hidroksit ilave edilir. Şimdi ben bunu birazcık karıştırıyorum. Daha sonra bunu alıp cam kenarına havadar bir yere koyacağım. Ve orada iyice erimesini bekleyeceğim. Sonra size tekrar ne hale geldiğini göstereceğim. Kostik çözeltimi erimesi için camın dışına koydum. Şimdi biz yağımızı tartalım. Bu sabunu yaparken ihtiyacımız olan 500 gram zeytinyağı olacak. Sadece zeytinyağı kullanacağız. İlave yağımız yok. Size böyle kolay rakamlar seçtim. 1 kiloda yapmak isteyen daha sonra kendisi işte bu ölçüleri 2 ile çarparak 1 kiloluk reçete elde edebilir. Terazimize kabımızı koyduk. Darasını aldık. Ve 500 gram yağımızı ilave edeceğiz. Sorularda gördüğüm şeylerden bir tanesi de zeytinyağı fark eder mi? Benim için fark etmiyor. Ben Riviera kullanıyorum. Sızma ya da Riviera arasında fark olmadığını düşünüyorum. 500 gram yağımı tarttım. Zeytinyağımızı tarttıktan sonra yapacağımız tek şey kostik çözeltisini bunun üzerine karıştırarak dökmek olacak. Tabii ki yağ ve kostik çözeltisinin sıcaklıkları birbirine yakın olursa daha güzel bir reaksiyon gerçekleşir. Arada çok uçurum olmamasına çalışın. Çünkü şu anda erirken kostiğin çok fazla ısındığını göreceksiniz. O yüzden ben buz kullandım. Buz fazla ısınmanın önüne geçecek. Daha çabuk eşit sıcaklığa ulaşacaklar. Bu videoda size zeytinyağlı sabun yapımını anlatacağımı söyledim ama yorumlara gelen bazı soruları da cevaplamak istiyorum. Çok fazla kalıp soruyorsunuz. Kalıp aslında o kadar da önemli bir şey değil. Niye diyeceksiniz? Bakın şimdi kendi kalıbımı kullanmıyorum. Kendi kalıplarım var biliyorsunuz. Çok da beğeniyorsunuz onları. Fakat onları şu anda nereden aldığımı bulamıyorum. Yok yani onlardan. Onun yerine bitmiş bir çay kutusunun etrafını böyle kartonla kapladım. Evdeki eski koli parçalarından buldum. Kartonla kapladım. İçerisine de fırın kağıdı var ya. Fırın kağıdını kestim, yerleştirdim. Şu çevresinden de lastikle bunu sıkıştırdım. İşte sana oldu sabun kalıbı. Yani bu kadar basit. Çok fazla böyle pahalı kalıplara gerek yok. Eğer yeni başlayacaksanız tabii. Yani bu işi sevdiyseniz ve sürekli yapmaya karar verdiyseniz. Benim neredeyse 10 yıl olmuş arkadaşlar. Yani biraz da mesleğimin verdiği bir etki tabii, kimya mühendisi olduğum için. Hoşuma da gidiyor biraz reaksiyonları araştırmak. Kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsanız işte size kalıp. Yani 10 dakikamı aldı bunu yapmak. Evet, kalıp kısmını da böyle anlattım. Şimdi kostik çözeltimiz eğer yeterince soğuduysa yağ karışımımın üzerine ilave edeceğim. Yine diğer videolara yaptığımız gibi bu videonun altına da yorumlarınızı yazın. Beğendiyseniz beğen butonuna da basın. Çünkü
Ben sizin hangi tarz videolar istediğinizi bilemem. Bunun için bana bir şeyler söylemeniz lazım. Ya yorum yapıp ya da beğenip nasıl devam edeceğimizi, neleri öğrenmek istediğinizi bana bildirmeniz gerekiyor. Şimdi masamı güvenlik altına alıyorum. Alta bir kesme tahtası yerleştirdim. Bir şey daha ilave edelim. Bu zeytinyağlı sabunu, %100 zeytinyağlı sabunu yaptığımızda en az 6 ayla 1 yıl arasında bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bilin yani. 6 aydan evvel kesinlikle kullanılmaz bu. Çünkü oluşum süresi çok yavaş. Oleik asit miktarı çok yüksek. Nemlendiricisi çok yüksek bir sabun. Köpürmesi az. Yani bir sene beklerim derseniz elinizde çok güzel bir zeytinyağlı sabun olur. Tabii yatırım işi bu. Şimdi kostiğimi alıp geliyorum. Kostik çözeltim soğumuş. Şimdi diyeceksin ki sen bunun sıcaklığını ölçmeyecek misin? Ölçmeyeceğim ben. Yani böyle elimi değiyorum, ılık, işte bu da ılık, tamam. Böyle sizi zora koşmak istemiyorum. O kadar da imkansız değil bazı şeyler. Şimdi yavaşça yine kaba yakın bir şekilde kaşığımla karıştırırken çözeltimi de ilave ediyorum. Eğer kostik çözeltinizin üzerinde pütürcükler, tanecikler, çözünmeyen kısımlar varsa onları dökmeden evvel küçük bir süzgeçle süzerseniz daha kaliteli sabun elde edersiniz. Videoda size ben çok kolay ve sizi yormadan, zorlamadan yapılacak bir yöntem tarif etmeye çalışıyorum. Artık bunu blenderımızda karıştırmaya başlayabiliriz. Yavaşça karıştırmaya başlıyorum. Bu sabunun içerisinde %100 zeytinyağı kullandığımız için, diğer yağlardan yardım almadığımız için çok yavaş kürlenen bir sabun. O yüzden karıştırma süresi de uzun. Yani mesela diğer yağlarla yaptığımız sabunlarda dikkat etmişsinizdir, bir 5-10 dakika içerisinde kıvamlaşma sağlanırken zeytinyağıyla bu süre çok daha uzun. Bakalım bunda ne kadar sürecek. Bu karıştırmayı yaparken aklıma bir soru daha geldi yorumlarda gördüğüm. Diyor ki su miktarını neye göre belirliyorsun? Su miktarını belirlemek için hangi yağ nasıl davrandığını bilmeniz gerekiyor. Bu da zamanla göre olacak bir şey. Şimdi bu zeytinyağlı sabunda biraz su miktarı diğer sabun çeşitlerine göre daha az. Çünkü bunu biraz hızlandırmamız gerekiyor. Biraz daha sert olmasına yardımcı olmamız gerekiyor. O yüzden su kesintisi yapıyoruz. Başka sabunda bu miktarda su kullanamazsınız. Yani her sabunda aynı oranlar geçerli değildir. Bunu da söylemiş olayım merak edenleriniz için. Çünkü konuya gitgide daha fazla ilgi duyuyorsunuz. Bunu Instagram'ımdan biliyorum. DM'e sürekli mesajlarınız geliyor. Ben bu işe başlamak istiyorum. Nasıl yapayım? İnanın ki her birinize yardımcı olmak istiyorum ama böyle bir vaktim yok. Yani bu kadar çok insana cevap veremem. Bu videoyu yapma sebebim de aslında onlardan bir tanesi. Devam edelim.